Laboratuvarda yetiştirilen mini beyinler insan gelişimiyle ve hastalıklarla ilgili en büyük gizemleri çözmenin anahtarı olabilir. Laboratuvardaki inkübatöre yığılmış, her birinin üzerine insan beyni kütleleri yerleştirilmiş küçük plastik kaplar. Bilim kurgu filmi sahnesi gibi geliyor ama hiç de öyle değil. Beyin organoidleri denilen bu kütleler dünyanın her yanındaki laboratuvarlarda yetiştiriliyor. Araştırmacılar bu organoidlerin sayesinde beyinlerimizin nasıl büyüdüğüne ve beyinde işler ters gittiğinde neler yaşandığına dair bazı gizemleri çözmeyi umuyor. Cambridge'deki moleküler biyolojik laboratuvarından nörobiyolog Dr. Madeline Lancaster, bence hiçbirimiz kapta beyin yetiştirmeyi düşünerek işe başlamamıştır diyor. Bu konuda çalışmaya başlamadan birkaç ay önce bile bana sorsaydınız bunun delilik olduğunu söylerdim. Ama benim durumumda bu bir kazanç. Lancaster doktora sonrası araştırmasında Viyana'da moleküler biyolog Dr. Jorgen Knablık ile beynin rahimde nasıl oluştuğunu inceliyordu. Bir kapta yassı tabakalar halinde beyin kök hücreleri yetiştirmekle işe başladı. Ancak bu hücrelerin gerçek beyindeki sinir hücrelerinin birçok temel özelliğinden yoksun olduklarını fark etti. Bunun üzerine sinirsel rozetler yetiştirmek için yeni bir teknik denedi. Hücreleri kültür kabına koyduğunda kullandığı reaktiflerde bir sorun var diyor. Yassı ve güzel rozetler oluşturmaktansa tuhaf havada uçuşan toplar oluşturuyorlar. Ama ilginç göründüklerini düşündüğüm için onları yetiştirmeye devam ettim. Alandaki diğer araştırmacılarla konuşurken bazılarının da bu garip kütlelerle karşılaştığını ama düzgün görünmedikleri için onları attıklarını öğrendi. Bu beyin kütleleri dışarıdan ilginç görünse de Lancaster'ın işlerinde bulunduğu şey daha da etkileyiciydi. Kütleler tıpkı gerçek bir beyindeki serebral korteksin yarım kürelerinin birbirine bağlayan sıvı dolu karıncıklar gibi boşluklarla birbirine bağlanan şişkin hücre tabakalarından oluşuyordu. Hücre tabakaları bile normal beyin dokusundaki düzeni taklit ediyordu. Karıncıklar kök hücrelerle kaplıydı. İçten dışa doğru özelleşmiş hücre ve nöron tabakalarıyla yükseliyordu. Mini beyin adıyla anılmalarına rağmen organoidler tam boy bir insan beyni olmaktan çok uzak. Beyin yapmak. Mini beyin adıyla anılmalarına rağmen organoidler tam bir insan beyni olmaktan çok uzak. Çapları yaklaşık 5 mm. Şekilleri ve büyüklükleri kurşun kaleminizin tepesindeki silgiye benziyor. Kan damarları gibi temel yapılardan yoksun oldukları için fazla büyüyemiyorlar. Ancak son derece dayanıklılar. Temiz bir ortamda titizlikle yetiştirildikleri sürece bir yıldan fazla hayatta kalabiliyorlar. Lancaster bu mini beyinler sayesinde insan beyninin gelişiminin kara kutusunu açıyor. Organoidler büyüyen bir insan beyninin hücre tiplerini ve düzenini yansıtları için yaşamın daha önce izlenememiş bir evresinde pencere açıyorlar. Bilim insanları beyin bağlantılarının nasıl değiştiğini görmek için çocuklar ve hatta bebekler üzerinde MR taramaları yaptıkları, ancak MR cihazlarımız ne kadar iyi olursa olsun nöronların nasıl, kaç tane, hangi tipte ve nerede oluştuğu gibi erken olayları hala göremiyoruz diyor Lancaster. Ama bence bu laboratuvar kaplarının olup bitenler gerçek bir embriyoda olanları yansıtıyor. Bunu biliyoruz çünkü ürünün son hali gerçek bir beyine çok benziyor. Yani artık elimizde beyin gelişimi hakkında bazı temel sorulara yanıt verebilecek izlenebilir bir sistem var. Ayrıca Lancaster daha derin bir soruyu yanıtlamak için de mini beyinleri kullanıyor. İnsan beynini insan yapan nedir? DNA'mızın %95'inden fazlası en yakın primat akrabalarımızla aynı. Ancak beyinlerimiz hem daha büyük hem de farklı. Lancaster ve ekibi şempanze kök hücrelerinden elde edilen beyin organoidlerini insanlarla karşılaştırarak bu farklılıkların nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışıyor. İnsan beynini bu kadar özel yapan moleküler yolları kesin olarak saptamak için yeni genetik mühendisliği tekniklerini kullanarak mini beyinlerde insan ve şempanze genlerinin yerlerini değiştirme olasılığı bile var. Bu canlı hayvanlarda yapılması imkansız bir şey. Bu organoidler beyne benzeyen görünümleri bilimsel olduğu kadar etik sorunları da gündeme getiriyor. Düşünebiliyorlar mı ve bilinçliler mi? Lancaster'a göre cevap neredeyse kesin olarak hayır. Onları biraz beyin tümörlerine benzetiyorum. Çünkü tümörler bu mini beyinlerden daha fazla nöron içeriyor ama hiç kimse beyin tümörünün düşünebildiğinden veya bilinç sahibi olduğundan endişe etmiyor. Tümör çıkarılıp atıldığında kimse üzülmüyor. Mini beyinler de böyle. Bunlar organize ağlar değil ve işlevsel bir düşünme devresi oluşturamıyor. Bir beyin dokusu yumağından ibaretler.
nöronlara sahip olmalarını düşünebilecekleri anlamına gelmiyor. Lancaster ve ekibi insan embriyonik kök hücre dizilerinden mini beyinler üretiyorlar. Bunlar çok küçük insan embriyolarında bulunan ancak günümüzde laboratuvarlarda da yetiştirilebilecek çok amaçlı hücreler. Ayrıca indüklenmiş pluripotent kök hücreleri de kullanılıyorlar. Bunlar bir moleküler karışımı kullanılarak embriyonik duruma göre dönüştürülen yetişkin hücreler. Kullanılan koşullara bağlı olarak Lancaster organoidler her türlü hücreyi geliştirecek şekilde tetikleyebiliyor. Örneğin gerçek bir beyindeki kan damarlarına bağlanan koroid plenküsus hücrelerini de genellikle retinada bulunan pigmentli ışık algılayıcı hücreleri de üretebiliyor. Laboratuvarda inşa etmek istediğim modeller hastalıkların başlangıcına bakmamıza olanak verecek. Bağlantılar. Mini beyinlerin tek faydası araştırmacıların normal gelişim süreçlerini incelemesini sağlamak değil. Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden Dr. Sergio Pascal onları otizm, şizofreni, epilepsi ve diğer nöropsikiyatrik bozuklukların neyi sebep olduğunu anlamak için kullanıyor. Bugün sahip olduğumuz psikiyatrik ilaçların çoğu tesadüfen keşfedildi. Onlarla tedavi ettiğimiz hastaların köklerinde hakkında çok az şey biliyoruz, diyor. Kanser biyologları bir tümörü çıkarıp bir kaba koyup onu tedavi etmenin yollarını bulabilir. Ama biz ruhsal bozukluğu olan hastalarımızın beyinleriyle böyle bir şey yapamayız. Pascal ve ekibi 2 yıldan uzun süredir mini beyinler yetiştiriyor. Şu anki rekorları kesintisiz 800. Üstelik gerçek insan beyninde bulunan hücre tiplerinin ve yapılarının çoğu üretebildiklerini kanıtladılar. Otizm ve epilepsinin kökenlerini araştırmak için bu tekniği kullanıyorlar. Bu bozukluklara sahip çocukların deri örneklerinden de edinilen iPS hücreleriyle organoidler üretiyor. Sonra da bunları sağlıklı hücrelerden yetiştirilen kültürlerle karşılaştırıyorlar. Hücrelerin birbirleriyle konuşmalarını ölçmek için elektrotları, hücrelerin nasıl hareket ettiğini ve bağlantı kurduğunu görmek ise mikroskop tekniklerini kullanıyor. Bu bozukluklarla ilişkili genlerin çoğu sinir hücreleri arasındaki bağıntılarda yer alıyor. Bu sayede bu hastalardaki gen değişikliklerin beyindeki iletişimi nasıl bozduğunu cerrahi müdahale olmaksızın görebiliyor. Pascal, beyin legosu adını verdiği bir teknikle bu fikirleri daha da ileriye götürüyor. Organoidleri beynin farklı bölgelerine taklit edecek şekilde yerleştiriyor ve bunların etkileşimlerini inceliyor. Ekip beyinde yeni bağıntılar kurulurken beyni yakından izlemek için bu melez organoidleri kullanıyor. Özellikle de normalde beyin aktivitesi sakinleştiren ancak epilepsi ve otizmli bireylerde hatalı olan inhibitör nöronlara odaklanıyorlar. Pascal şöyle açıklıyor. İnhibitör nöronlar beynin yüzeyindeki kortekste doğmuyor. Ön beyin çok derin bir bölgesinde doğuyor ve doğumdan sonra aylarca milimetreler boyunca göç etmek zorunda kalıyor. Kültürlerimizde onları izlemek gerçekten büyüleyici. Sanki kendilerini yukarı çekip zıplıyorlar. Ancak Pascal ve meslektaşları epilepsiyle ilişkili bir otizm türüne sahip hastalardan alınan hücrelerden yetirilen organoidlere bakınca farklı bir tablo gördüler. İnhibitör hücreler tuhaf bir şekilde hareket ediyor, daha sık ama daha verimsiz bir şekilde zıplıyor ve sonunda geride kalıyorlar. Bu bulgular sayesinde araştırmacılar geride kalan bu hücreleri kurtarabilecek, bağıntı kusurunu düzeltebilecek ve bu bozukluklardan müzdarip çocuklar için gelecekte potansiyel bir tedavi olabilecek bir ilacı tanımlamayı başardı. Mini beyinler yaşamın en erken evrelerini taklit ediyor, oysa demansın gelişmesi onlarca yıl sürüyor. Tüm organoidler, beyinden başka organoidler de var. Araştırmalar sadece sağlıklı gelişimi incelemek için değil, işler ters gittiğinde neler olduğunu anlamak ve böylece gelecekteki tedavileri iyileştirmek için de farklı doku türlerinden organoidler yaratıyor. İşte şimdiye kadar yetiştirdikleri türlerden bazılarına bakalım. Bağırsak. Tat tomurcuklarından bağırsaklara kadar gastrointestinal sistemin birçok bölümünden organoid versiyonları yapıldı. Bağırsak organoidleri insülin üretmek için manipüle edilebiliyor. Bu da olası diyabet tedavilerinin önünü açabilir. Akciğer. Laboratuvar yapımı akciğer olmaktan çok uzak olsalar da kronik astım ve kistik fibroz hastalarına alınan yeniden programlanmış kök hücrelerden yetiştirilen akciğer organoidleri yeni tedaviler bulmak için faydalı modeller olabilir. Göğüs. İnsanların süt kanallarındaki dallanan yapılar göğüs organoidlerinde aynen gelişiyor. Birçok göğüs kanseri bu kanallarda başladığı için bu organoidler göğüs tümörlerinin gelişimi hakkında hayati bilgiler sağlıyor. Timus. Timus bezi enfeksiyonla savaşan bağışıklığın T hücrelerinin olgunlaştığı yer. Timiz organoidleri organ nakledilen hastaların bağışıklık sistemini restore etmede kullanılabilecek T hücreleri üretme potansiyeline sahip.
Kalp. Kalp organoidleri kalp hastalarını tedavi etmek için yeniden etkinleştirilebilecek gizli rejeneratif yolları açığa çıkarıyor. Ayrıca araştırmacılar kalp yetmezliğini incelemek amacıyla çalışan odacıkları olan organoidler yarattı. Yaşlılığa doğru. University College London nörolog Dr. Selina Wray, Alzheimer hastalığı ve frontotemporal demans gibi nörodejeneratif hastalıkları incelemek için beyin organoidlerini kullanıyor. Normalde hastalardan alınan ölüm sonrası beyin dokularıyla çalışmamız gerekiyor ama o zaman sadece son aşamalara bakabiliyoruz diyor. Suçluluk kaçtıktan sonra suç mahalline gelmek ve geride bıraktığı hasara bakarak olayları anlamaya çalışmak gibi bir şey bu. Laboratuvarda inşa etmek istediğim modeller ise hastalığın başlangıcına bakmamıza olanak verecek. İlk nelerin yanlış gittiğini anlarsak daha etkili tedaviler geliştirebiliriz. Pasca ve Lancaster'a göre Wray da demanslı hastalardan deri örnekleri alıyor. Onları iPS hücrelerine dönüştürüyor ve ardından organoidler üretiyor. Wray sadece birkaç ay sonra bu organoidleri hasta olmayan insanlardan alınan organoidlerle karşılaştırarak farklılıkları tespit edebiliyor ve Alzheimer hastalıklarıyla ilişkili hangi molekül formlarının arttığını görebiliyor. Ancak bu yaklaşımla ilgili bir sorun var. Mini beyinler yaşamın en erken evrelerini taklit ediyor. Oysa demansın gelişmesi onlarca yıl sürüyor. Bunu çözmek için araştırmacılar mini beyinlerin yaşlanma sürecini hızlandırmanın yollarını arıyor. Fikirlerden biri erken yaşlanmaya neden olan progeria adlı nadir bir hastalığı taklit eden genetik değişiklikleri mini beyinlere eklemek. Diğer bir fikir ise hücrelerin içindeki DNA uçlarını koruyan yapılara müdahale etmek. Bu yapılar biz yaşlandıkça geri sayım saati gibi çalışıyor. Wray demansa neden olan süreçleri ortaya çıkarmanın yanı sıra mini beyinlerin her hasta için en doğru tedaviyi belirleme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Kişiselleştirilmiş tıp fikri beni heyecanlandırıyor. Birinin hücrelerini alıp laboratuvarda organoidler üretebileceğimiz ve çeşitli ilaçları bu organoidler üzerinde deneyebileceğiniz, böylece bu kişinin A, B, C ilaçlarına daha iyi yanıt veriyor ama şu kişi X, Y, Z ilaçlarına daha iyi yanıt verebiliyor diyebiliriz. Kanser biyolojisinde bu şu anda oluyor. Hastaları moleküler bazında sınıflandırabiliyoruz. Biz henüz o noktaya çok uzağız ama bir hastanın nöronlarını yetiştirerek ona hangi tedavileri uygulayacağımızı bulabilme fikri çok hoşuma gidiyor. Benzer şekilde Pasca'da mini beyinlerin hayatları değiştirme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Organoidlerimiz gerçek hastalardan alınan hücrelerde yetiştiriliyor diyor. Bu çocukların yaşadığı nörogelişimsel bozukluklar hayatlarını gerçekten ciddi şekilde etkiliyor. Bu hastalığın beyin dokusunu birkaç ay içinde bir laboratuvar kabında yetiştirebilmek ve hastaların gidişatı ile ilgili incelemeler yapabilmek son derece heyecan verici diyor.